8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Saç ekimiyle ilgili konuşacağız. Evet. Öncelikle bir kere ağrılı bir işlem mi? Bunu sorarak başlayalım. Şimdi saç ekimi de hastaların en çok sorduğu sorulardan birisi. Ağrılı bir işlem mi değil mi? Eğer ki lokal anestezi yapmışsak, o lokal anestezi yaparken bazen hasta hafif de olsa bir ağrı hissedebilir. Sonuçta lokal anestezi yaparken bir iğne aracılığıyla lokal anestezi yapılıyor ama kullandığımız iğneler çok ince, 32 koş dediğimiz böyle gözün zor gördüğü kalınlıktaki iğneler. Genellikle hastayı rahatsız edecek bir ağrı olmuyor lokal anestezi sırasında. Operasyon sırasında anestezi olduğu için hiçbir şey duymuyor hasta. Operasyondan sonra da eğer ki donör sahayı ve nakil yapılan sahayı kapatıyorsanız havale teması olmadığı dönemde hasta ve hasta ağrısı olmuyor sevgili hocam. Yani saç ekimi ağrılıdır ama hastayı rahatsız edecek düzeyde bir ağrısı yoktur. Böyle söyleyelim hocam. Hocam saç ekimini saçlar kesilmeden yapılabilir mi? Hangi durumlarda saçlar kesilerek yapılmalı? Şimdi saç ekimi saçlar kesilmeden yapılabilir. Öncelikle bunu söyleyelim. Ama saçları kesmeden yani uzun saç ekimi yaptığımız hastalarda yaptığımız sayı keserek yaptığımız sayıdan çok daha farklı. Yani örneğin 3000 grafti, 3500 grafti ihtiyacı olan bir hastayı siz saçlarını kesmeden yapamazsınız. Çünkü saçları toplarken saçların çok yoğun olduğu bir alandan onları tek tek sökmek çok zahmetli, çok böyle zaman alan bir şey. Uzun saç ekimi yaptığımız yani saçları kesmeden nakil yaptığımız vakalarda bir günde 1500-1600'den fazla yapmak çok zor. Ya da süre çok uzuyor, hastayı çok rahatsız ediyor. Ama benim kendi kanaatim, eğer hasta bayan değilse, eğer hastanın saç kesilmesinin hayatını çok olumsuz etkilemeyecekse, saçın keserek yapılmasını tercih ediyoruz. Çünkü bir şey yaparken bir şeyi bozmamak lazım. Siz saç nakli yaparken vücudun bir sahasından başka bir sahasından nakil yapıyorsunuz. Örneğin iki kulak arasındaki mesafeden bir saç söküyorsunuz. Bir saç kökünü ya da bir refti sökerken sağındaki ya da solundaki bir köke zarar veriyorsanız onu yapmayın. Çünkü bir tane ekeceksiniz, bir tane öldüreceksiniz. Onun bir anlamı yok. O yüzden saç ekimi sırasında en az kayıpla, en minimal kayıpla nasıl yapılabilir bunu düşünmemiz lazım. O nedenle saçı keserek yaptığımızda hem daha simetrik, çok daha sağlıklı saçları toplarız. Artı saçları toplarken mevcut olan saçlara zarar vermeyeceğimiz için keserek yapmak her zaman çok daha avantajlıdır. Evet, başarı oranı çok büyük Çok daha olmuş yüksek oluyor. tabii ki. Keserek yaptığımızda. Şimdi konuşurken kök diye bahsediyoruz, greft diye bahsediyoruz. Evet. Yani kök nedir, greft nedir veya bir seferde en çok kaç greft alınabilir? Şimdi şöyle sevgili hocam, bu çok sık sömürülen bir konu aslında. Mesela diyor 5000 kök yapıyorum. Şimdi kök demek aslında saç teli demek. Bir saç telinin bir tane kökü olur. Şöyle düşünün, bu bir saç teli olsun, bunun bir tane kökü var. Ama saçlar ciltten çıkarken bazen 2 tane, bazen 3 tane ya da bazen 4 tane saç teli beraber çıkıyor. Eğer o çıkarttığınız kümenin tamamına greft diyoruz. Zaten FUE dediğimiz şey follikül unit extraction yani folikülleri ünite halinde çekerek çıkartmaya FUE deniyor. Bir greft demek bazen içinde bir tane, bazen 2 tane, bazen 3 tane, nadiren de 4 tane kök içeren parçaya greft diyoruz. Saç ekimindeki ölçüt birimi aslında grefttir. Ama şöyle bir şey var. Bu greftin de çok fazla kalın olması aslında ameliyatın yapan insanın ne kadar yeteneksiz olduğunu gösterir. Eğer ki bir grefti 4 tane 5 tane varsa onun minimum çıkaracağın trapanın kalınlığı 1.3-1.4 mm olması lazım. Günümüzde modern saç ekiminde 0.6, 0.7'lik ya da 0.8'lik uçlarla yapılan saç ekimlerinde maksimum 2 ya da 3 tane olur. Mesela bizim yaptığımız operasyonlarda 0.6'ya çıkarttığımda hiçbir zaman bir greftin içinde 2 tane, 3 tane kök olmaz. Maksimum 2 tane olur. Yani greft küçüldükçe kök sayısı azalır ama ameliyatın kalitesi ve başarısı artar sevgili hocam. Hastalarımız şunu bilecek. Bir greft demek bir parça demek. Bir kök demek bir saç demek. Bir greftin içinde 2-3 tane saç olabilir ama bir kökte bir tane saç var. Evet. Hocam saç nakli yaparken saç köklerini nerelerden alıyorsunuz? En çok hangi bölgelerden almayı da tercih ediyorsunuz? Evet, saç nakli dediğimizde insanlar şöyle algılıyor. Sanki saçlı deriye nakil. Bir defa nakil yaptığımız alanlar var. Bir de topladığımız alanlar var. Nakil yaptığımız alanlar saçlı deridir.
Kaş yapmak için kullanıyoruz, bıyık yapmak için kullanıyoruz, sakal yapmak için kullanıyoruz. Evet. Toplarken de en çok topladığımız alan iki kulak arasındaki donör dediğimiz alandan topluyoruz. Ya da sakal, çene altı dediğimiz sakal bölgesinden toplayabiliyoruz. Göğüsten toplayabiliyoruz, karın bölgesinden, kasık bölgesinden, kol ve bacaklardan da kökleri toplayıp ihtiyaç olan alan nakledebiliyoruz. Yani saç ekimi sadece saç deriden saç deriye yapılan bir uygulama değil. Yani vücudun farklı noktalarından kaliteli olan açıdan alıp yerleştirebiliyorsunuz. Maksat şu, öncelikle aldığımız saçların kaliteli ve sağlam olmasını tercih ediyoruz. Artı biraz daha hastanın erken mutlu olması, erken sonuç almak istiyoruz. O yüzden en iyi saçlarımız iki kulak arasında. İkincisi sakalımız, üçüncüsü genital bölgemiz, dördüncüsü göğüs, 5 karın, hiçbir yerde yoksa artık kol ve bacaktan alıyoruz. Yani iki kulak arasında yeteri kadar saçı olan, donör sahasında yeteri kadar saçı olan bir hastanın başka bir yerini alıp saç teline naklet etmiyoruz. Ama günümüzde öyle bir şey oluyor ki, o kadar ileri seviyeye geldi ki hasta bütün saçını kapatmak istiyor. Ama donör saha dediğimiz iki kulak arasında o kadar mesafede saçı yoksa o zaman sakalından, göğsünden Alıyorsunuz. ya da vücudun başka bir bölgesinden nakil yapabiliyoruz. Hocam safir uç saç ekimi. Evet. Bu ne demek? Bu Bunun en çok- avantajı veya dezavantajı var mı? İsmi çok güzelmiş ama. Evet, Safir evet. uç. Şimdi bu çok sık kullanılan ve çok sık sömürülen bir şey. Safir uç bir yöntem değil. Yani daha önceki programda konuşmuştuk. Kanal açma diye bir şey var. Yani bizim cildimize o topladığımız kökleri cilde yerleştirmek için bir aletle, bir trapanla bir kanal açacaksınız ve o kanalın içinden kökü kanlanması iyi olan bir sahaya yerleştireceksiniz. İşte safir dediğimiz şey o kanalı açmak için kullandığımız ataçmanın adı aslında. Cerrahide bir kural var. Dokuya ne kadar saygılı davranırsanız doku sizi o kadar ödüllendirir. Dokuya ne kadar saygısız davranırsanız doku sizi o kadar cezalandırır. İşte safir uçun mantığı bu. Böyle cam, sıkıştırılmış camdan yapılan bir materyaldir ve böyle kama gibidir. Çok keskindir ve çok incedir. Kanal açarken o kadar nizami, o kadar güzel kanal açıyor ki cilde hiç zarar vermeyecek gibi, herhangi bir iz yapmayacak gibi çok güzel dokuya saygı göstererek kanal açıyor. O yüzden çok sık kullanılmaya başlandı. Ama safir uç demek her zaman en iyisi demek değildir. Çünkü safir uçla kanal açtığımızda ucu kama gibi olduğu için kanaması biraz az olur. Ve genelde saç ekimi yapan insanlar kanama az olduğu için safir uçu çok severler. Oysa ki evet safir uçu çok iyidir, çok başarılıdır. Onu mümkünse ilk tercih olarak kullanalım. Ama eğer ki safir uçla kanal açtığımızda kanama olmuyorsa onu değiştirin artık. Çünkü mutlaka kanama yapan, cilt hattındaki kanlamanın iyi olduğu sahaya ekmek istiyorsanız orada kanlanma olması lazım. Canlı olması lazım. Ki ektiğiniz saç tutsun. O nedenle her zaman safir uç değil. Evet safir uç günümüzde kanal açmak için kullanılan en iyi ekipmandır. Ama her zaman değil. Her hastaya da bunu uygulamamak lazım. Hasta çok iyi seçmek lazım. Ve bu kararı genellikle operasyon sırasında karar veriyoruz. Bize 10 tane hasta geldi, 9 tanesini safirle açacağız ama büyük bir ihtimalle bir tanesinin de sorun çıkacaktır ve açmayacaksınız. Onu değiştirmeniz gerekebilecek. Yani o bir metot değil, sadece saç ekimimiz sırasında kullandığımız, kanal açmada kullandığımız bir ekipmandan başka bir şey değil. Yoksa bir metot gibi anlatıyor, aslında metot değil. Evet. Hocam saç çizgisi nedir ve neye göre oluşturulmalıdır? Gene saç ekiminde en çok yapılan hatalardan birisi, daha önce de söyledik, gidiyorsunuz bir alışveriş merkezine bir sürü insan görüyorsunuz, standart bir çizgi var. Hatta Evet, var. şöyle bir alet var, tutuyorlar, ışık tutuyorlar, ışıkla çiziyorlar. Kırmızı çizgi, reklamlarda kırmızı çizgi. görüyoruz. Evet, işte ne kadar saçma sapan bir şey. Çünkü saç çizgisi, saç ekiminin sanatsal kısmı. Yani siz ne kadar iyi cerrahi yaparsanız yapın, eğer saç çizgisini düzgün yapmadıysanız, ona özel, kişiye özel yapmadıysanız asla ve asla iyi olmayacaktır. Çünkü saç çizgisindeki maksat yüzü bütünleyen saçın dizaynı aslında. Yani öyle bir yapmalısınız ki birisinin yüzünüze baktığında burnunuz büyük demeyecek veyahut da baktığında çenen büyük demeyecek ya da yanakların genişlemiş demeyecek. Örneğin şimdi benim saçlarım biraz döküldü. Örnek olarak kendimi veriyorum. Dökülünce biraz açıldı buralarım. Aslında benim burun boyutum büyük olduğu için benim saçlarım biraz açık olması benim yüzüme daha çok yakışıyor. Yani saç çizgisini belirlemek için insanın çene yapısı, burun boyutu, kaşlarının yapısı, yüzünün anatomik yapısı, frontal, horizontal çapı. Bunların hepsini hesaplayacaksınız. Aslında o altın oranına bakıyorsunuz siz. Sadece diyorsun. altın oran değil. Yani Evet. altın oran dediğimiz o oran değil sadece. Yani yüzü Bütüne geniş olan, bakıyorsunuz.
Geniş olan bir insana farklı yapıyorsun. Yüzü yuvarlak olan bir insana başka yapıyorsun. Üçgen olan bir insana başka yapıyorsun. Bu zaman içinde yani bir hatayı yaparsın, sonuçlarını görürsün, öğrenirsin. Bu saç çizgisi dediğimiz olay 10 yıllar içinde yaparak gelişen bir şey. Yani biz kötü bir özellik belki bir yere gittiğimde hemen insanın saçına bakarım. Bunu nasıl saç yapayım? Saç çizgisi nasıl olmalı? Hep bunları düşünürüz. Örneğin kadınlarda saç çizgisi biz erkeklerden çok daha farklı. Evet. Bizde hilal gibi yukarıya bakan saç çizgisi, kadınlar da aşağı bakar. Bize kadınları saç ekimi yaparken en büyük referansımız kaş şekli. Erkeklerde yaparken en büyük referansımız çene şekli ya da burun yapısı. Yani bu işte sanatsal kısmı. Eğer saç çizgisini kötü yaparsanız, ne kadar iyi yaparsanız yapın, çok kötü olur. Ama saç çizgisini iyi yaparsanız, o saçı seyrek bile yaparsanız, o saç gerçekten güzel olur ve hasta mutlu olur. O yüzden saç ekimi yapılacak konudaki önemli birinci nokta saç çizgisi dizaynıdır. Biz hastaya bunu çizeriz, resimlerini kendisine veririz, git düşün deriz. Genellikle hasta bize geldiğinde, hocam ben böyle bir saç istiyorum derler. Çünkü yok. Buraya Bizim kadar yapın. insan böyle bir şey eksik olduğunda biz abartılı istiyoruz, fazla istiyoruz. İşte abartılı olması da çok kötü oluyor. Evet. Çok daha kötü oluyor. Yani insanı saçlandırırken onun bütün anatomisini, o yüzünün güzelliğini berbat ediyoruz. O yüzden saç çizgisini asla ve asla hasta hekime bence karışmamalı. Ben çiziyorum hastaya. Diyorum ki bu senin saç çizgin, yüzüne yakışan budur. Onun yarım santim oynamasına müsaade ediyorum. Ama daha fazla istediğinde kusura bakmayın ben sizin ameliyatınızı yapamam diyorum. Evet. Çünkü şöyle düşün, bir ressama gidiyorsun, diyorsun ki bana bir tablo yap, orayı kırmızı yap, orayı mavi yap, orayı yeşil yap. O artık o sana ait değil. Evet. O size ait. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten doğal ve başarılı bir saç ekimi için ne gerekiyor, ne yapılmaması gerekiyor hepsini öğrenmiş olduk. Çok güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık'ta programımızın konuğu Doktor Nedim Ardıç'tı. Saç ekimi, burada yapılan hatalar ve yapılması ve yapılmaması gereken şeyleri konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.